Sezon sonuna sayılı haftalar kaldı ve yayın kaderi belirsiz olan pek çok dizinin durumu netleşti. Yakında ondan fazla dizinin finali gerçekleşecek. Haftanın en çok izlenen dizileri ise sırasıyla Bahar, Kızılcık Şerbeti ve Gönül Dağı oldu. Gelin bakalım yakında hangi dizilere veda edeceğiz, hangileri ise yeni sezonda da devam edecek. Now dizilerinden sadece ikisi yeni sezon onayı aldı. Kanalın en çok izlenen dizisi Kızıl Goncalar reytinglerde %6-7 civarında ilerliyor. Gününün lideri olurken haftalık sıralamada da ilk 5'e giriyor. Sezon finali 20 Mayıs'ta 19. bölümünde gerçekleşecek. Kanalın ikinci en çok izlenen dizisi Hudutsuz Sevda ise totalde gösterdiği performans sayesinde ikinci sezona gidiyor. Dizinin AB reytingleri düşük ama totalde %5'in üzerinde ve gün ikincisi olmaya devam ediyor. Kanalın geriye kalan 5 dizisi bu sezon sonu final yapacak. Sonbahar ve kış sezonunda Salı'nın en çok izlenen dizisi Yabani Bahar sezonunun gelişi ve baharın başlamasıyla izleyicisinin yarısını kaybetti ve böylece bu sezon sonu final yapacak. Aslında Now'un pek çok dizisi benzer reyting trendi gösteriyor. Şahane Hayatım da sonbahar ve kış sezonunda %5'in üzerinde iyi performans sergiliyordu. Ancak Şubat sonundan itibaren düşüşe geçti ve artık %3'ün altına geriledi. Bu da diziyi kaçınılmaz finale götürüyor. Çağatay Ulusoy'un Gaddar ile geri dönüşü büyük beklenti yaratmıştı. Ancak dizi zayıf senaryosu nedeniyle pek fazla bir ilgi uyandırmadı. %5'in dahi üzerine çıkamadı. Tabii yurt dışı satışları ve %4 civarında belli bir kitlesi sayesinde yayındaki yerini korudu ama sezon sonu hikayesi son bulacak. Dizi Yalı Çapkını'nın 2 puan gerisinde, Kızılcık Şerbeti'nden ise 5 puan geride. Cumartesi yayına yeni başlayan Korkma Ben Yanındayım dizisi de kopuk gibi rekabet edemedi ve bu hafta 27 Nisan'da 7. bölümünde final yapacak. Şevket Çoruh'a Arka Sokaklara geri dönüyor, görünüşe göre dizi yeni sezonda devam edecek. Kirli Sepeti de finale gidiyor. Birkaç sezondur pazar günü yeni bir dizi talep görmüyordu, rekabet yargı ile teşkilat arasında geçmekteydi. Ancak Kirli Sepeti bu döngüyü kırdı, başarılı başrol oyuncuları ve komedi unsurlarıyla belli bir kitle oluşturdu, gün ikincisi olduğu haftalar oldu. Ancak son dönemde reytingleri düştü. Now ise final yapacak dizilerin yerine şimdiden çok sayıda yeni dizi siparişi verdi. ATV dizilerinin de durumu nihayet belli oldu. Ateş Kuşları'nın final tarihi 10 Mayıs olarak açıklandı. Böylece dizinin yayın hayatı 54. bölümüyle son bulacak. Vahide Perçin'in başrolünde yer aldığı ve Perşembe'nin en çok talep gören dizilerinden Aldatmak da bu sezon bitiyor. Dizi ilk sezonunda 6-7 civarında reytinglere sahipti. Hikayesinin sona gelmesiyle de reytinglerde 3-4'lere geriledi. Böylece finale gitmesi de kesinleşti. Ben Bu Çığana Sığmazam bu ikinci sezonunu 11 Haziran'da 72. bölümünde sonlandıracak. Ancak şimdilik yeni sezon onayı alıp almadığı belli değil. Reytingleri %4'ün altında ve bu da yeni sezona gitmesinde büyük bir engel, final yapması olası ama henüz resmi bir karar duyurulmadı. Kardeşlerimin reytingleri her ne kadar düşse de kanalın diğer dizilerine kıyasla daha iyi durumda ve bu nedenle yeni sezona uzatılma şansı var. Kuruluş Osman'ın tıpkı Diriliş gibi 5. sezonunda bitmesi bekleniyordu ancak 6. sezon onayı aldı ve böylece dizi bir sezon daha yayın macerasına devam edecek. Tabii reytingleri ilk 3 sezonunda olduğu kadar yüksek değil ama yine de gün birincisi. Bakalım tarihi dizilere yönelik düşen bu ilgi yeni sezonda kendisini nasıl gösterecek? Show TV'nin daha önce söylediğimiz gibi 3 dizisi de yeni sezona uzatıldı. 10 haftadır yayının en çok izlenen dizisi olan Bahar, %10'un üzerinde olan reytinglerini korumaya devam ediyor. AB kategorisinde ise %14'ün üzerinde inanılmaz bir performans sergiliyor. Ve bu bahar sezonunda %10'un üzerinde kalmayı başaran tek yapım oldu. YouTube'da ise son bölümü sadece bir günde 8 milyon izlenmeye ulaştı. Böylece dizi yakaladığı bu muazzam ilgiyi hiç kaybetmeden sürdürüyor ve hikayesinde yeni bir döneme girdi. Kızılcık Şerbeti bu bahar sezonunda 7-8 civarında ilerliyordu ancak hikayesindeki iniş çıkışlarla reytinglerde de birdenbire yükselebiliyor. Böylece bu hafta 2 puana yakın artışla %9'un üzerine çıktı. AB kategorisinde ise %11'in üzerinde. Haftalık sıralamada her iki kategoride de ikinci. Böylece Show TV 2 dizisiyle zirvede yer alıyor. Çarşamba günü yayınlanan Sandık Kokusu'nun reytingleri yüksek olmasa da belli bir kitlesi var ve gününün totalde ikinci en çok izlenen dizisi. Haziran'da 26. bölümünde sezon finali yapacak ve sonbaharda ikinci sezonuyla geri dönecek. TRT1 dizilerinden Gönül Dağı 5. sezona gidiyor ve son bölümünde totalde 7,53 alarak haftanın üçüncüsü oldu.
Selahaddin Eyyubi 10 Haziran'da 28. bölümünde sezon finalini gerçekleştirecek ve sonbaharda ikinci sezonuyla geri dönecek. Teşkilat ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı, reytingleri elbette 5. sezonu için yeterli seviyede ama söylenene göre yapım şirketi projeyi sonlandırmak istiyor. Zaten birçok yeni proje çalışmaları var. Fetihler Sultanı reytinglerde 3'ün altına gerilemişti. Ancak Mehmet'in tahta geçmesi ve hikayesinde yeni bir dönemin başlamasıyla reytingleri yükseldi. Tabii yine de maliyetli bir proje ve daha yüksek reytinglere ihtiyacı var ama bakalım reyting trendi nasıl ilerleyecek ve kanal yönetiminin kararı hangi yönde olacak? Kül Masalı ile Bir Sevdadır dizileri yakında final yapacaklar. Kara Ağaç'ın da reytingleri düşük ve final riski var. Star TV'de yeni sezonda bir tek Yalı Çapkını devam edecek. Dizinin reytingleri bir ara %5'in altına gerilemişti. Ama nihayetinde durumunu toparladı ve %6'nın üzerine çıktı. Tabii gelecek sezonu muhtemelen son sezonu olacak. Ömerse yayın hayatının sonuna geldi. Bir uyarlama olan ve 2 sezondur başarılı bir şekilde ilerleyen dizi 6 Mayıs'ta 54. bölümüyle ekranlara veda edecek. Sakla Beni dizisinin finaline ise son 2 bölüm kaldı. Artık %3'ün altında ilerleyen dizi 2 Mayıs'ta 26. bölümünde finalini gerçekleştirecek. Kanal D dizilerine gelince, Üç Kız Kardeş 4 Mayıs'ta 84. bölümünde veda edecek. Böylece İclal Aydın'ın bu uyarlamasının sonuna geliniyor. Yargı'nın finaline ise son 5 bölüm kaldı. 26 Mayıs'ta 95. bölümünde ekranlara veda edecek. Böylece bu 3 sezonluk yargı draması da sona erecek. Bakalım kalan bu 5 bölümde sırlar nasıl çözülecek ve tabii hayranlarını sevindirecek mutlu son olacak mı, yoksa daha trajik bir final mi bekliyor? Taş Kağıt Makas dizisinin 2. sezon onayı alma şansı var. Reytinglerini belli ölçüde koruyor. Totalde gün üçüncüsü, AB kategorisinde ise 2. sırada ve bu hafta %4,46 aldı. Yayın hayatının başında %10 reyting oranının üzerine çıkan İnci Taneleri 8 haftadır düşüş yaşıyor ve toplamda 4 puanlık kayıp yaşadı. Reytingleri uzun süredir düşmesine rağmen yine de Perşembe lideri ve rakibiyle arasında 1 puanlık farkı koruyor. AB kategorisinde ise en yakın rakibinden 4 puan önde. Son gelişmeler bu yöndeydi. Bu sezon Now dizileri cumartesi günü dışında iyi talep gördü ama çoğunun ömrü sadece bir sezon olacak. Show TV'nin ise sezon ortasında yeni başlattığı birkaç dizisi erken finale gitmişti ama yayında 3 popüler dizisi var ki bunlardan ikisi zirvede. Bakalım final yapacak bu dizilerin yerine yeni sezonda hangi yapımlar gelecek?